Herkese merhaba. Bugün sizlerle 3 boyutlu şöyle yaprak desenli altıgen hırka çalışması yapacağız. Daha doğrusu hırkayı birlikte tamamlayacağız. Birkaç bölüm halinde paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü modelimiz detaylı bir örnek. Anlatımını da detaylı yapmayı planlıyorum. Belki 3 bölümde, belki de 2 bölümde bitebilir. Dolayısıyla sizler benimle birlikte birinci bölümde modeli yaptığımız yere kadar tamamladıktan sonra ikinci motifinize de başlayın. Bilmeyenler için söylüyorum, altıgen motifle yaptığımız hırkalarda 2 tane aynı şekilde motif yapıyoruz. Dolayısıyla siz birinci bölümde başlangıcı tamamladıktan sonra ikinci motifinize başlayın. Onu da tamamlayın. İkinci bölümde de yine belli bir yere kadar yapacağız. Onu yaptıktan sonra yine ikinci motifinize devam edebilirsiniz. Böylece adım adım birlikte hırkamızı tamamlayacağız. Dolayısıyla şu anda hırkamızın bitmiş hali yok. Daha sonra videonun sonunda bitirdiğimiz zaman paylaşacağım. Şimdi biraz örnek çalışmasından bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz 3 boyutlu yaprak desenli modeli kare bir motif üzerinden altıgen hırkaya uyarladım. Kare motifte şu başlangıcı da farklıydı. Bunu altıgen motife uyarlamış olduk. Yani hırka olarak ilk kez kanalımda görmüş olacaksınız. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi Alize'nin Angora Gold ipiyle çalıştım ben. Tek kat olarak çok güzel durdu. Sizlere de aynı iple çalışmanızı tavsiye ediyorum. Sanırım 2,5 en fazla 3 yumak ip kullanacağım. Bu motifimiz şu anda bitmiş hali, bedenimizin yarısı ve bir yumaktan çok az arttı. Şimdi şöyle 4 milimetre tığ kullanarak, bu 4,5 milimetre, şöyle 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler biraz küçük yapmak isterseniz, ben large ve x large beden aralığında çalışıyorum. Biraz daha küçük olsun isterseniz 3,5 milimetre tığ kullanın. Daha küçük olmasını isterseniz 3 milimetre tığ kullanarak yapabilirsiniz. Tabii ki kullandığınız tığa göre aynı iple çalışırsanız modelin 3 boyutlu hali de farklı durabilir. Yani eliniz sıkıysa buradaki yapraklarınız daha küçük duracaktır. Ama aynı şekilde durmasını isterseniz bir model eksilterek small medium beden olarak da çalışabilirsiniz. Şimdi ben burada bir model, yani şu sonda yapmış olduğum bir model, aslında modeli tamamladıktan sonra da 2 sıra örerek birleştirmemiz gerekiyor ve biraz büyük oldu large beden için. O yüzden hem large hem x large beden diyorum. Şimdi altıgen hırkalarda zaten dökümlü kullanmak istiyorsanız da aynı sıra sayılarıyla örüp 38 bedenden yine 44-46 bedene kadar kullanabilirsiniz. X large sanırım 44-46 oluyor. Dolayısıyla burada kendiniz ölçerek, üzerinize deneyerek ilerlemeniz gerekiyor. Adım adım videoda birlikte ölçerek ilerleyeceğiz. Evet, şimdilik bilgileri tamamladım. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken 4 milimetre tığ kullanarak başlıyorum. Sizler 3 veya 3,5 milimetre kullanarak elinizin yapısına göre, gevşekse 3,5 milimetre, eliniz sıkıysa 4 milimetre tığ kullanarak örebilirsiniz. Ya da bedeninizi benim yapmış olduğum bedenden biraz daha küçük yapmak istiyorsanız sıralara göre değil, bu hırka modelinde biraz tığlarımızı değiştirerek yapacağız. Eğer medium ve small beden çalışmak isterseniz 3 milimetre tığ kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Hemen buradan bir ilmek aldım. Şöyle kapattım. Küçük bir halka oluşturdum. Şöyle bir ipimi arada gizliyorum. 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi halkamızın içine şöyle buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 2 ikili trabzan daha yapıyoruz. 3 zincir. Tekrar 2 ikili trabzan. 3 zincir, 2 ikili trabzan, 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 2 ikili trabzan,
3 zincir, 2 ikili trabzan.
Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikişerli trabzan grubumuz var. Ayrıca aralarda 3 zincir çektim. Şimdi sona geldiğimiz zaman hemen bir zincir çekiyorum. Bir ip aldım tığımın üzerine. Buradaki ilk zincirin, ilk trabzanın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Şöyle biraz ortaya doğru ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde tam ortaya geldi. Şimdi bir zincir çektim. Hemen şu boşluğun içine battım. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Bu bizim ikili trabzanımız. Sık iğne ile başlıyoruz. Üzerine 2 zincir. Tekrar yanına bir ikili trabzan. Evet, bu ilk köşe boşluğuna yarım olarak başladım. Arada 3 zincirimiz var. Bir ip aldım. Sıradaki boşluğa, şimdi bu sırada köşeleri oluşturuyoruz. Yani her boşluğa köşe yapacağız. 2 ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzan. Hem köşelerde hem de köşelerin arasında ikinci sırada 3 zincirimiz var. Evet, tekrar 3 zincir çektim. Şimdi yine köşe yapıyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 3 zincir çektim. Şimdi yarım köşeyi tamamlayacağız. Hemen buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeyi yine her zamanki gibi kapatacağım. Bir zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen burada ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle çok uzatmadan ama ortaya getirerek. Şöyle bakın. Tam ortaya getirerek bu şekilde daha dengeli oluyor. Hemen bir zincir çektim. Boşluğun içine tekrar bir sık iğne yaptım. Ve bir iki zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Tekrar buraya bir ikili trabzan yaptım. Köşelerimiz her zaman aynı şekilde ilerleyecek. 2 ikili trabzan, 3 zincir. 3 zincirlerimizi köşede çok sıkı çekmeyelim. Gevşek çekelim. Yani bazen buradaki zincirleriniz böyle, şöyle bakın, ilmekleriniz bol görünebilir. Hiç sorun değil. Çünkü 3 boyutlu bir modelimiz olduğu için toplama yapabiliyor. Şimdi 2 zincir çektim. Yarım köşemizi yaptım. 2 zincir çektim. 3 zincir boşluğuna bir V yapacağız. Önce bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2 zincir çektim. Köşeye geliyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ikili trabzan. 1, 2, 3. Tekrar 2 ikili trabzan. Köşeden sonra 2 zincir. Her zaman da böyle devam edecek. Köşelerden önce ve sonra hep 2 zincirimiz var. Şimdi buradaki boşluğa yine V boşluğu yapıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan. Evet, bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. V boşluğundan sonra 2 zincirimiz var. Köşeye geldim. Evet, 3. sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen yarım köşeyi tamamladım. İlk boşluğun içine 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi son kez köşeyi gösteriyorum. Bir zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen buradaki ilk trabzanın, ilk zincirin şöyle içine battım. Buradan bir ilmek alıyorum.
ikili trabzan yapıyorum ortaya doğru. Tekrar bir zincir, hemen boşluğun içinden bir ilmek aldım. 2 ilmeği topladım. 1 2 zincir çekerek bir ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. Yarım köşeyle başlamış olduk. Şimdi 2 zincir, aradaki V boşluğuna hemen geliyorum. Buraya 9 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'uncusu. Tekrar 2 zincir, köşeyle devam ediyoruz. 2 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, aradaki V boşluğumuzun içine 9 ikili trabzan. Bu sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Hep V boşluklarının içinde 9 ikili trabzan olacak. Köşeden sonra ve öncesinde 2 zincirimiz var. Köşelerde yine aynı şekilde devam ediyor. Dördüncü sırayı tamamladığım 5. sırayla devam ediyoruz. Yine başlangıçta yarım köşeyi yaptım. Hemen 2 zinciri çektim. Bir ip aldım. Şimdi burada 9 tane ikili trabzanımız var. Ön ikili trabzanlar yapacağız. Önce 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Bir ip aldım. Tekrar burada şöyle trabzanın altından alıyorum. Bu ikincisi. Tekrar üçüncüsü. Şimdi 2 zincir çektim. Sırasıyla yine 3 tane ön ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Tekrar 2 zincir, 3 tane, bu son 3 taneyi de ön ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir, hemen köşeyle devam ediyoruz. 3 zincir çektim. Tekrar 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar 2 zincir. Bakın zincirlerimi çok böyle sıkılayarak çekmiyorum. Şöyle biraz mesafe vererek geniş olacak şekilde çekiyorum. Sizler hangi tığ numarasıyla örüyorsanız yine bu şekilde kendi tığınıza göre yine geniş olarak gevşek olacak şekilde zincirleri çekelim. 2 zincir çektim. Köşeden sonra tekrar burada 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. 2 zincir, yine 3 tane ön ikili trabzan. Son kez 2 zincir, 3 tane ön ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Evet, 5. sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar 2 zincir çektim ve köşemizi yapacağım.
Evet, sırayı tamamladım. Hemen şöyle yarım köşeyi de yaptım. 6. sırayla devam ediyoruz. Şimdi köşeden sonra yine 2 zinciri çektim. Burada 3 tane ön ikili trabzanımızı aynı şekilde yapalım. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar 2 zincir. Hemen buradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen 3 tane ön ikili trabzan. Artık biraz yapraklarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle üçüncüsü, 2 zincir, 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Buralara dikkat edelim. Burada 2 zincir çekip buraya atlayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen araya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Son kez 3 tane ön ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Köşeye geldim. 2 ikili trabzan. 3 zincir. 2 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Hemen 3 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir, aradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ön ikili trabzan, 2 zincir ve 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, son kez 3 ön ikili trabzan. Evet, 6. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar 2 zincir çektim ve köşeye devam ediyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle yarım köşeyi de yaptım. Yeni sırayla devam edeceğiz. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sırayla devam ediyoruz. Şimdi 2 zincir çektim. Hemen bir ip aldım. Burada şu baştaki ve sondaki yapraklarımızı kapatacağız. Hemen yarım ön ikili trabzan yapıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İlk ikisini alıyorum. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Şöyle buradan ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Burada biraz çok gevşemesin ilmeklerimiz. İlk 2 ilmeği biraz uzatalım. Sonra bunları uzatıp 4 ilmeğimi birlikte topladım. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir. Şimdi aradaki 3 tane ön trabzanımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Burada toplamıyoruz. Bunu yeni sırada toplayacağız. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bu boşluklara trabzan yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Unutup atlayabilirsiniz. Tekrar 2 zincir. Şimdi son 3 tane trabzanımızı da yine kapatacağız. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle bakın biraz uzattım. İlk 2 ilmeği topladım. Yine uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Bunu tutuyorum. Çok gevşemesin diye. Tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Ve
Tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Tığımda 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1 ve 2 zincir çektim. Şimdi buraya da trabzan yapmayalım. Unutmayalım bunu. Köşemiz geldi. Hemen 2 zincir yaptım. Köşeyle devam ediyorum. Şimdi sıralarımız artık biraz daha büyümeye başladı. O yüzden tek kenardan modeli anlatarak ilerleyeceğim. Bir kenarı da sessiz ilerleyeceğim. Sesim çünkü hala düzelmedi ve konuşmaya devam ettikçe kısılmaya başlıyor. Evet, tekrar köşeden sonra 2 zincir çektim. Burada yarım yapacağız. Şöyle bir yarım ön ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Buradan aldım. Üçüncüsü. İlk ikisini aldım. Tığımda 4 ilmeğim var. Şöyle topladım. 1, 2 zincir. Hemen sıradaki boşluğa. Bu sırada yaprakların arasında 3 tane boşluğumuz var. 1, 2, 3 diye 1, 2, 3 diye ilerliyor. Tekrar 2 zincir. Ortadaki trabzanları kapatmadan yapıyoruz. Sadece ön ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. 2 zincir. Bir ip aldım. Hemen buraya yine bir ikili trabzan. 2 zincir. Yine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Ve son trabzanlarımızı da kapatacağım. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar yarım ikili trabzan yapıyoruz. Yarım ön ikili trabzan. 4 ilmeğimi topladım. Bakın bu şekilde. 1, 2 zincir. Tekrar bir ip aldım. Hemen köşeye atlıyorum. Ve 7. sıramızı aynı şekilde tamamlayalım. Sekizinci sırayla devam ediyoruz. Şimdi 8. sırada yeni yapraklarımıza yuvalar oluşturacağız. Aynı zamanda da buradaki yaprağımızı, şu ortadaki yaprağımızı kapatarak sırayı tamamlayacağız. Şimdi burada 2 zincir çektim yine köşeden sonra ilk boşluğa. Bakın burada yaprağımızı kapattığımızı gördüğünüz zaman, bu ortayı kapatmadık. Gördüğünüz zaman burada hemen yeni yaprağa başlıyoruz. Bu her zaman buradan başlayacak. Bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Köşeden sonra bir tane V boşluğu yaptık. Sadece burada köşeden sonraki boşluğa V boşluğu yapıyoruz. Onun dışında her zaman bakın köşeden sonra 2 zincirle hep yapraklara devam ediyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir, bir ip aldım. Burada atlıyorum. Şu ilk boşluğun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şimdi son boşluğa ikili trabzan yapmıyoruz. Bunu atlıyoruz. 2 zincir çektim. Hemen buradaki trabzanları artık yaprağımızı kapatacağım. Yarım ön ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada yaptığımız gibi ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir. Hemen buradaki boşluğu atlıyorum. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi tekrar göstereceğim. Elim üzerine geliyor. Şöyle. Bakın bu şekilde.
Burada biraz gerginlik oluşabilir. Hiç önemli değil. O şekilde olması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi V boşluğunu yaptım. Hemen sıradaki boşluğa 2 zincir çekip buraya bir ikili trabzan, 2 zincir, ikinci boşluğa bir ikili trabzan, üçüncü boşluğa trabzan yapmadım. 2 zincir çekip buradaki trabzanları, yaprağımızı bu şekilde tamamladım. Tekrar 2 zincir, şuradaki boşluğu atladım. İkinci boşluğa bir ikili trabzan, yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan ve yine 2 zincir, köşeden önce hemen buraya bir V boşluğu yapıyorum. 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan, tekrar 2 zincir, köşeyle devam ediyoruz. Şimdi bu sıra ve yeni sırayla birlikte motifimiz olduğundan fazla volanlanabilir. Sonra tekrar toplayacak. O yüzden endişe etmeyin. Yani modelin yapısı bazı sıralarda açılıyor. Daha sonra tekrar kendini topluyor. Şimdi yine 2 zincir çektim. Köşeden sonra hemen ilk boşluğa, köşeden sonraki ilk boşluğa V boşluğu yapıyorum. 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Bakın burada. Köşeden sonraki boşlukta şöyle tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, sıradaki boşluğu atlıyorum, ortadaki yaprağımızı kapatalım. 3 tane yarım ön ikili trabzan. Şöyle hepsini birlikte kapattım. Tekrar 2 zincir, çok sıkı çekmiyorum. Buraya atlıyorum. Buradan devam ediyorum. 2 zincir, sıradaki boşluğa. Tekrar 2 zincir, sıradaki boşluğa bir V yapıyoruz. Köşeden hemen önce. V'lerin arasında 3 zincirimiz var. Bakın burada 3 zincir var. Tekrar 2 zincir ve köşeyle devam ediyoruz.